Yozgat Boğazyanlıyım. Kendimi çok özel hissettiğim bir kasabada büyüdüm. Bir Almanya'ya gelsek, Almanya'da yerleşsek, iş yapsak arzusu o zamanki hayranlıkla başladı. İmalat alanında kullanılan makinelerin satışını ve satış sonrası servis hizmetlerini veriyoruz. Otelin müdürü bana oteli teklif etti. Eyüp Sultan'da bir sabah namazı, ondan sonra çıkıyoruz, fabrikaları geziyoruz. Olmazsa olmaz birinci mevzu İngilizce konusudur. Çok çalışmakla zengin olunmaz. Fırsatları değerlendirerek zengin olunur. Herkese merhaba. Almanya, Düsseldorf'ta iş adamı Zafer Deniz Bey ile beraberiz. Merhaba Zafer Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İş hayatını konuşacağız fakat ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Nasıl bir ailede doğdunuz? Çocukluğunuz nasıl geçti? Kısaca kendinizde bir bahsedebilir misiniz? Evet. Yozgat Boğazyanlıyım. Hem çiftçilik yapan hem de tarım alet ve makineleri satan bir ailede, büyük bir ailede dünyaya geldim. Aslında ben doğarken ölmüşüm. Nefessiz kalmışım galiba. Ölmüşüm. Ebe de demiş ki çocuk öldü. Bir süre Almanya'da kalmış olan rahmetli halam bana suni teneffüs uygulamış. O suni teneffüs neticesinde biz hayata tekrar dönmüşüz. Yıllardır evet bu hatırayı dinlerim. Dinledikçe de evet eğitimin ne kadar önemli olduğu burada anlaşılıyor biraz daha. Babamlar 9 kardeş, halalarım, amcalarım ilk torun olarak dünyaya gelince bir sevgi yumağı içerisinde büyüdüm. Çok fakir bir aileden gelmişiz. Dedem çok fakir, anne yok, baba yok. Bir kulübede ayakkabı diken bir insan. Sonra çiftçiliğe başlamış, çok çalışkan. Ve toplumda çok kısa sürede bir efendi, Zeynel Efendi yani bir bey haline gelmiş. Onun bıraktığı bize çok ciddi bir saygınlık ve itibar vardı. O yüzden kendimi çok özel hissettiğim bir kasabada büyüdüm. Yani sevgiye doydum, saygıya doydum. Yani herkes tarafından Zeynel'in torunu şeklinde. Bu saygının, bu sevginin karşılığında sen bu toplumu mutlu edecek, bu toplumun onore edecek bir şey yapman lazım. Hep o motivasyonla büyüdük aslında. Hem çiftçilik yapıyoruz, hem makine satıyoruz. İşte sabah tarlaya gidersiniz, sonra gelirsiniz sanayide dedenizin dükkanında parça satarsınız, traktör satarsınız, tarım alet ve makineleri satarsınız. Böyle esnaflarla, tamircilerle, ustalarla, duayen insanlarla çay sohbetleri, yemekler, ilk ticari şeylerimizi orada almışız biz haberimiz olmadan. Babam bir gün elime bir bidon tutuşturdu, içinde su var, götür bunu pazarda sat dedi. Nasıl dedim ya, ben yapamam böyle bir şey, ben falan Zeynel Deniz'in torunuyum ben yani, pazarda gidip su mu satacağım? Hadi dedi, biraz kararlı durdu. Ben elimde bidon, bir bardak, gittim pazara. Pazarın içine giremedim. Pazarın duvarının dibine suyu döktüm, eve geri döndüm. Babam dedi ki ne yaptın? Sattım dedim. Parası nerede dedi? Harcadım dedim. Aferin dedi. Ondan sonra haftaya bir daha aynısını yaptı. Bu sefer ben girdim içeriye pazardan. Oradan birisi, pazarcının birisi yanmış güneşin altında. Delikanlı dedi, genç dedi, getir dedi. Bir bardak daha derken paraya bir dokundum şöyle. Ya bu başka bir şey. Bu amcamdan, babamdan aldığım paraya benzemiyor. Başka bir şey. Derken işi büyüttük. Limonata, masayı kuruyoruz. Büyük bir kazanda limonata satıyoruz. İşi ona götürdük. Her hafta artık limonata satıyoruz. Pazarda dolaşıyoruz. Kimi kavununu satamamış, kimi patatesini satamamış. Onun patateslerini satıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Millet geliyor işte. Kavunlarını satıyoruz. Oradan bir şeyler alıyoruz. Oradan çıkıyoruz, balığa gidiyoruz. Tarladasınız, bir harman dönemi vardır mesela. Ekinler biçilir, harmana getirilir. Ekininizi, buğdayınızı yığmışsınız harmanda. Bazen hırsızlık olmasın diye amcalarınızla beraber harmanda yatarsınız. Yani ben gerçekten çok dolu bir çocukluk ve gençlik dönemi yaşadım. Ticari hayata da anladığım kadarıyla o pazara girdiğiniz anda girmişsiniz çocukluğunuzdan. Evet. Ve bugünlere kadar gelmişsiniz. Evet. Peki Almanya'ya gelişiniz nasıl oldu? 25 yıl öncesinden bile ben Almanya'ya gelip fuarlara katılıp ikinci el makinaları götürür satardım. Orta Asya'da satardım. 25 yıl önce bir fuara geldim ve makine fuarı. Fuardan bir çıktım, sokakta bir helikopter duruyor. Bir motosikletli kaza yapmış. Motosikletliyi işte sedyeye yatırıyorlar. Helikopterle alıp gidecekler. Yani böyle şeyler tabii, trenleri bizi büyüledi. O zamandan bir Almanya'ya gelsek, Almanya'da yerleşsek, iş yapsak arzusu o zamanki hayranlıkla başladı. Bu arada kameraman arkadaşım uyardı.
Şapka biraz gölge yapıyormuş. Kaldırma imkanı var mı? Şapkanızı çok seviyorsunuz. Tabii efendim, şapka benim kırmızı çizgim. Evde belki 30 tane şapkam var. Ben bir yere gittiğim zaman bir şey alacaksam önce şapkalara bakarım. Benim çok değişik şapkalarım vardır. Şapka benim için olmazsa olmaz bir şeydir. Yatarken bile şapka takarım ben. Ve bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sağlık açısından da çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Şapka muhabbeti uzun sürer yani. Şapkasız çıkmam diyorsunuz. Kesinlikle. Evet, devam edelim. Şu an yaptığınız ticaretten kısaca bir bahsedebilir misiniz? Tam olarak ne yapıyorsunuz? Tabii efendim. Makine, imalat alanında kullanılan makinelerin satışını ve satış sonrası servis hizmetlerini veriyoruz. Burada fabrikalar kuruyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Almanya'da çok ağırlıklı bir fabrika kuramıyoruz ama daha ziyade Afrika'da, Kuzey Afrika'da çok fabrika kurduk. Kurmaya da devam ediyoruz. Mesela kısaca böyle herkesin anlayacağı şekilde ifade edebilir misiniz? Mesela siz bir peçete imalatı yapmak istiyorsunuz. Bu 30-40 bin euroluk bir yatırımdır. Bir peçete makinesi alırsınız. Kağıdı rulo olarak verirsiniz makineye, öbür taraftan peçete çıkar. 30 bin euroluk imalatlardan 3 milyon euroluk imalatlara kadar. Biz hem çok küçük endüstriye hem orta hem de biraz büyük endüstriye de hitap etmeye çalışıyoruz. 30 kişilik bir ekibimiz var. Devlet ihalelerine katılıyoruz. Şu ana kadar son 10 yılda belki yurt dışında 400'e yakın ihaleye katıldık. Ve bunlardan 40 tanesini kazandık. Bunların içerisinde Savunma Bakanlığı var, Hava Kuvvetleri var, petrol firmaları var, devlet demir yolları var, hastaneler var. Bu noktada da güzel tecrübeli bir ekibimiz var. Peki Almanya şartlarında iş adamı olmak veya Almanya'da iş yapmak avantajlarıyla, dezavantajlarıyla nasıl bir şey? Yeni iş kuran bir firmaya pratikte çok fazla bir destek yok. Almanya daha ziyade sosyal bir güvencesi var. Çok uçamazsınız ama yıkılsanız da devlet her zaman yanınızda. İflas etseniz de devlet her şeyi hallediyor. Bütün borçlarınızı ödüyor. Ama bunun yanında böyle yeni bir şirket kuracağım, fikrim var. Tamam gel hemen bunu destekleyelim, sen bunu al götür. Bu kolay değil yani Almanya'da. Almanya büyük sermayelerin aslında iş yaptığı bir ülke. Yani siz Türkiye'de küçük bir sermayeyle başlayabilirsiniz. Ama Almanya'da her yer o kadar tutulmuş ki. Diyelim ki ben makine satıyorum. Almanya'da bu işi yapmak istedim. Karşımdaki firmalar, rakiplerim 1982'de başlamış makine satmaya adam. Onun üreticileri de 1900'lü yıllarda başlamış. Benim rakibimin 2000 tane bayisi var. O yüzden Almanya'ya bir şey satmak yerine, ki zorladım şartları, tesisler de sattık, kurduk, çalışıyor. Ama şunu gördüm ki ben Almanya pazarına girmek için kullanacağım enerjiyi eğer Afrika pazarında kullanırsam çok daha fazlasını yapabilirim. Almanya'dan ürün tedariği, Avrupa'nın diğer ülkelerinden makine tedariği konusuna yönlendim. Bu noktada da birkaç firmanın distribütörlüğünü aldık. Şu an Afrika'ya buradan makine ihracatı yapıyoruz. Almanya'da çok fazla ikinci el, çok kaliteli, çok değerli makine de var aynı zamanda. Onları tekrardan Tabii. üretime sokuyoruz. Almanya'da öyle makineler var ki adam 70 yıl önce almış makineyi mesela. Hala kullanıyor. Yeni teknoloji makineye göre o eski makineyi tercih ediyor. Çünkü neden? O makinede elektronik çok az. O makine arıza yapmıyor. O makinede problem yok, problem çıkartmıyor. Model oturmuş. O yüzden Almanya'dan ikinci el makinaları Afrika'ya götürüp satmak da çok ciddi stratejik bir iştir. 7 yıldır falan bunu yapıyoruz ama ondan önce sadece Türkiye üzerinden çalışıyorduk. Çünkü ülkemiz kazansın. Cezayir'den 250 iş adamını Türkiye'ye götürüyorum. Otelin müdürü bana oteli teklif etti. Türk Hava Yolları'nda bir gün uçarken bir yolcu dedi ki ya siz dedi Türk Hava Yolları'nda mı çalışıyorsunuz? Neden sordunuz dedim. Ne zaman uçağa binsem sizi görüyorum dedi. Devamlı iş adamlarıyla Türkiye'yi geziyoruz. Hadi Eyüp Sultan'da bir sabah namazı, ondan sonra çıkıyoruz fabrikaları geziyoruz. Türkiye sevgisini Cezayirlilere kazandırmak için Türkiye'den Cezayir'e gelip yatırım yapmak isteyen, iş yapmak isteyen bir firma aradığında bakanlığımızı benim ismimi veriyorlar. İnsanlar arıyorlar, biz de elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Almanya sanayi devrimini yapmış ve bu konuda lider diyebiliriz. Peki sanayiden teknolojiye geçişte sanki biraz yayan kalmışlar mı? Evet, bu çok güzel bir tespit, doğru bir tespit. Biliyorsunuz şu anda Endüstri 4.0 dönemini yaşıyoruz. Endüstri 4.0'da artık siz raftan ürünü satın aldığınızda markette otomatikman fabrikaya sipariş düşüyor.
Makinalarla, sistemler kendi aralarında anlaşıyor. İnsan faktörünü azaltıyorsunuz. Almanya 1800'lü yılların, 1900'lü yılların mirasını yiyor şu anda. Almanya'da çok ciddi manada bir kaşifi ya da icatçıyı ya da nasıl denir bir Elon Musk gibi bir adamı besleyip büyütecek bir iklim yok burada. Çok nadiren bu ülkede yeni bir yıldız doğuyor. Yıldızların hepsi eski yıldızlar, biraz da yaşlanmış yıldızlar. O yüzden Almanya'nın bu konuda çok dikkat etmesi lazım. Almanya yaklaşık 20 yıldır, 30 yıldır bu alanda pek fazla bir şey yapmıyor. Ama yere çakıldığında bunu fark edecek. Şu an henüz havada, düşüşte yani bana göre. İnovasyonlara ya da bu tür startup dediğimiz projelere çok fazla destek verilmiyor Almanya'da maalesef. Bugünkü bilgisayar teknolojisi, bugünkü internet teknolojisi akıl almaz bir hızda ilerlerken siz bunu Türkçe ile takip edemezsiniz. Bunu ancak İngilizceyi bilirseniz buna vakıf olursunuz, çok kolay entegre olursunuz ve kendinizi yarıştan kopmayacak şekilde önde giden grupta tutabilirsiniz. Dikkatimi çeken bir başka şey de burada Zafer Bey. Sosyal yardımlar çok fazla. Evet. Dolayısıyla insanların böyle çalışmaya karşı motivasyonları zayıf. Evet. Yani çalışmadığı vakit işte job center'lar dedikleri buradaki o işsizlik maaşları, almış oldukları işsizlik maaşı çalıştıkları vakit aldıklarına neredeyse hemen hemen denk yani. Evet. Böyle bir durumda da insanlarda böyle çok çalışma motivasyonu olmuyor gibi. Yani gözlemledim bunu ama doğru muyum bilmiyorum. İşte zaten Almanya'daki bu hayal gücünün devreye girmemesi, insanların zorlanmamasından dolayı bu insanların hayal gücü çalışmıyor. Kendimi heba etmeme, kendimi parçalamama, çok gayret etmeme ne gerek var ki? Zaten yaşıyoruz, geçiniyoruz, gidiyoruz çalışsak da çalışmasak da. Başımıza bir kaza gelse ömür boyu devletin garantisi altındayız. Firmamız kapansa devlet zaten hepsini karşılıyor. Bence çok büyük bir tehlike bu. Ben o yüzden Almanya'ya geldiğimden beri hiçbir sosyal yardım almadım. Alman zenginleri bile çocuk yardımı alırlar. Bu çünkü çocuğa bir şeydir. Bakın ben çocuk yardımı bile hiç almadım. Çünkü çocuklarımın ya baba işte devlet bize o yardım veriyor ya o parayı bize harcaman lazım. Bu psikolojiye girmelerini istemedim. Bugün Türkiye'de de yani sermaye sahibi insanların yurt dışına yöneldiğini görüyoruz. Bu Türkiye'nin şartlarından kaynaklı olabilir veya bir açılım yapma sürecine girmek için olabilir. Yani yurt dışına bu şekilde çıkmak isteyen yatırımcılar olsun veya buralara gelmiş yatırım yapmak isteyen insanlar olsun. Bu insanlara nasıl bir tavsiyeniz olur? Günümüzde bu rekabet şartlarında, bu dünyanın rekabet şartlarında olmazsa olmaz birinci mevzu İngilizce konusudur. İngilizce seviyesini bir İngilizce haberi okuduğunda anlayacağı seviyeye kadar getirme gibi bir hedef olacak. Bugünkü bilgisayar teknolojisi, bugünkü internet teknolojisi akıl almaz bir hızda ilerlerken siz bunu Türkçe ile takip edemezsiniz. Bunu ancak İngilizceyi bilirseniz buna vakıf olursunuz, çok kolay entegre olursunuz ve kendinizi yarıştan kopmayacak şekilde önde giden grupta tutabilirsiniz. Yani dünyanın neresinde iş yaparsanız yapın, merkeziniz hukukun üstün olduğu, fırsat eşitliğinin olduğu bir ülkede olsun. Yoksa 50 yıllık emeğinizi bir anda kaybedebilirsiniz. Bir de ticarette fırsatları değerlendirmek çok önemli bir konu. Çok çalışıyorsunuz. Arada bir fırsat kapısı açılıyor. Siz o fırsatı değerlendirirseniz level atlıyorsunuz. O fırsatı görürseniz ve cesaret edemezsiniz, aynı level'da devam ediyorsunuz. Yani çok çalışmakla zengin olunmaz. Fırsatları değerlendirerek zengin olunur. Peki sizin ticaretteki en büyük motivasyonunuz ne? Ticarete başlarken uluslararası alanda bir ülkede Türkiye'de üretilen bilgisayarları başka bir ülkede satışı projesi vardı. Kulakları çınlasın Sait Bey oradaki idarecilere şöyle bir şey söylemiş. Zafer'e 10 tane bilgisayar verin. Satar parasını gönderirse 20 tane daha gönderin. Ama parasını gönderemezse bu bilgisayarlar ne oldu diye sormayın. Bakın benim motivasyonum budur. Şimdi insanları sonuç odaklı bakarsanız ve sonuçları ödüllendirirseniz çok çabalamış ama sonuca ulaşamamış kabiliyetleri kaybedersiniz. Benim ticari hayatımda en büyük motivasyon budur. Ne zaman ümidimi kaybetsem bu olay aklıma gelir ve tekrar kendimi toparlarım. Her iş adamının
kendisine rehber edindiği global, uluslararası ticari prensipler var. Bunların dışında kendinize böyle ticaretinizde prensip olarak koyduğunuz bir şey var mı? Bakın Türkiye'de çırak çıkmak diye bir tabir vardır. Maalesef ülkemizde insanlarla iş yaptığınız zaman çoğu insan sizi çırak çıkartır. Ben bundan nefret ediyorum. Türk ekonomisinin gelişememesinin önündeki en büyük hata budur. Bir üretici makine satarken ben aracılık yapıyorsam aslan payının kendisinde olduğunu zannediyor. Halbuki dünyada pazar problemi var şu anda, üretim problemi yok. Malını yapan binlerce firma var. Ama Afrika'da at koşturan benim. Avrupalı üreticilerin, satıcıların dikkat ettiği bir şey. Sen iyi para kazanmalısın. Bizim ülkemizde senin yani aracıysan, distribütörlük yapıyorsan ne kadar az kazanırsa o kadar iyidir. Neden biliyor musunuz? İşlerinde bir korku var. Çok kazanırsa imalata girer. İmalata girerse beni saf dışı eder. Ama Avrupa'da böyle bir korku yok. Avrupalı diyor ki benden çok kazanırsa başka işle uğraşmaz. Bana sadık olur. O yüzden ben benimle iş yapan insanlarla alakalı tek prensibim o benden çok kazanmalı. Zaman değişiyor, teknoloji hızla gelişiyor. Peki ticaretin kurallarında bir değişme var mı? Ticaretin kuralları her yıl değişiyor. Belki 6 ayda bir değişiyor. Mesela satışın %78'i şu anda müşteri memnuniyetine dönüştü. Nedir bu müşteri memnuniyeti? Ben bunu aldım, bundan memnunum. Arkadaşım şapka almak istiyor, bana soruyor. Memnun musun? Anlatıyorum, çok güzel. Diğer reklamlar, fuarlar, bunların önemi %22'ye düştü şu anda. Dijital dönüşüm. Şimdi 2001 yılının servet listesinde dünyanın en büyük 500 firmasından 2020'ye geldiğinizde 200 firma battı. Neden? Çünkü bu gelişime ayak uyduramadılar. Bakın ben Kodak'la çalışırdım. Kodak'ın bayisiydim. Dijital kameralı telefonlar çıktı ve birkaç yıl içerisinde Kodak battı. Bir gelişmeyle birlikte tak gitti yani. Ben büyüğüm, iyi iş yapıyorum, 500 elemanım var. Bunlar bir hafta sonra şartlar değişebilir dünyada. Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'nın böyle hoşunuza giden veya hoşunuza gitmeyen yönleri var mı? Almanya'yı çok seviyorum. Alman insanlarını çok seviyorum. Gerçekten bu insanlar feleğin çemberinden geçmişler. Hani dünya savaşları falan. Şimdi bazı ailece görüştüğümüz Almanlar var. Gerçekten bizim Almanya'da tutunabilmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mesela bir Profesör Frau Klug dediğimiz bir teyze var. 86 yaşında. Ben bazen onun yanına gidiyorum Almancamı geliştirmek için. Bizim çocuk da haftada bir gidiyor geliyor. Şimdi ısrarları sonucunda hanım da gidip gelmeye başladı. Şato gibi bir ev var. Gidiyorsunuz sizi orada misafir ediyor her hafta. Gitmediğiniz zaman size kızıyor. Ve bunu sadece bana değil çocuğuma, eşime de yapıyor. Ve hiçbir karşılık beklemeden. Ben kendimi Almanya'ya ait hissediyorum yani. Almanya'yı seviyorum. Bazı insanlar Almanya'ya karşı bazı Türk kardeşlerimiz diyeyim, Alman halkına karşı bazı negatif duygular içerisindeler. Bu ülkede yaşayıp da Almanlara karşı böyle düşünmek bence Almanlara karşı bir haksızlıktır. Yani siz gelmişsiniz burada, ev sahipliği yapıyorlar size, bir ekmek kapınız burası sizin. Siz sadece negatif şeyleri görmekle olmaz bu. Pozitif şeyleri de göreceksiniz. Hangimiz mükemmeliz? Hangimiz kusursuzuz? Hangimiz hatasızız? Peki Almanya'ya sizler gibi sonradan gelmiş insanlarla, Türklerle burada doğmuş, büyümüş veya 30, 40, 50 yıldır burada yaşayan Türkler arasında bir farklılık var mı? Böyle jenerasyon farkı gibi bir farklılık var mı? 6-7 yıldır Almanya'dayım mesela. Şu andaki Türkiye'deki toplumla bile kendi aramda bu uçurumun gitgide açıldığını hissediyorum. Ben de o Türk toplumundan kopmaya başladım. Ben arada bir jenerasyonum. Buradaki insanlar sanki 50 yıldır yavaşlatılmış bir filmde yaşamışlar. 30 yıl önceki Anadolu köylerine gittiğinizdeki insan kültürünü buluyorsunuz buradaki insanlarda. Bu insanlar o günlerde kalmışlar. Yani Türkiye'deki değişimler onları değiştirmemiş. Almanya'dan da çok fazla etkilenmemişler. Sanki buzdolabına konmuşlar 30 yıl önceki insanlar. Mantalite de böyle. Dil öğrenme gibi bir öncelikleri yoktu. Onlar buraya işçi olarak geldiler. Onlar ekmek parası için geldiler bile ve bunu da başardılar. Onlar bizim için bir altyapı oluşturdular. Bunu başardılar. Biz onlardan daha fazla bir şey bekleyemeyiz. Onlarla anlaşamıyoruz.
Ama bunu hoşgörüyle çözmemiz lazım. Onlar niye modern düşünemiyorlar, niye bugünün şartlarında gibi olaylara bakamıyorlar gibi bir değerlendirmeye tabi tutmak bu insanlara haksızlık olur. Anladığım kadarıyla birçok ülkeyi dolaşmışsınız. Yani uluslararası bir yönünüz var. Bu kadar göçün size hayatta öğrettiği en önemli şey ne oldu? Farklı ülkelere gitmek, o ülkelerde yaşamak, ticaret yapmak, zevkli bir hayat için, renkli bir hayat için olmazsa olmaz bir şeydir. Fırsatını bulan herkes farklı ülkelere gidip oralarda yerleşip iş yapmayı denemeli. Siz farklı bir topluma gittiğiniz zaman orada kendinizi yeniden yapılandırmak zorundasınız. Kültüre, ülkeye, dile, uyum sağlamak zorundasınız. Bu sizi zorlar. Bu zorladığı için de siz aslında yeniden bir dünyaya gelme gibi bir şey yaşarsınız. Psikologların, doktorların tavsiye ettiği şey de hani taşınmak, bulunduğun muhiti değiştirmek, Alzheimer riskini azaltır, dil öğrenmek, yeni bir kültür, kendini zorlamak. Bu aslında insanı gençleştiren ve daha da orijinal ve hayatı daha tatlı, daha yaşanır hale getiren bir şeydir. Yaş 50'ye geldi. Burası bizim 4. durağımız artık ülke olarak. 4. durağımız. Ama bir 5. durak hayalimiz var. Esas noktalamak istediğimiz yer başka bir ülke. Oranın da hayalini kuruyoruz. Ve dünyayı değiştirenler aslında göçmenlerdir, biliyor musunuz? Dünyaya şekil verenler o ülkede uzun yıllardır doğmuş büyümüş insanlar değildir. Ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış göçmenlerdir. Bir atomu parçalayan Madame Curie mesela bir göçmendir. Einstein Amerika'ya gitmiştir mesela, bir göçmendir. Elon Musk bir Güney Afrika göçmenidir. Dünyayı şekillendirenler göçmenlerdir. Biz bunun kıymetini bilsek daha farklı şeyleri başarabiliriz. Peki göç ettikten sonra insanların tabii geride bıraktığı özlemleri de oluyor. Sizin de mesela Türkiye'ye ait özlemleriniz var mı? Türkiye bizim için başka bir şeyle değiştiremeyeceğimiz bir olgu. Yani bir anne gibi. Siz annenizi nasıl seversiniz? Annenizin yeri nedir? Vatan da öyle bir şey. Mesela Eyüp Sultan'da bir sabah namazı kılmayı, Eyüp Sultan mezarlığında dolaşmayı çok özlüyorum. Ama onun haricinde artık dijital imkanlar sayesinde istediğim zaman, istediğim yeri görebildiğim, seyredebildiğim için de eskisi gibi bizden önceki gelen nesillerin yaşadığı gurbet sendromunu biz yaşamıyoruz. Peki bir gün bu kadar dolaştıktan sonra yeter artık deyip Türkiye'ye dönmek ister misiniz? Türkiye ile tabii ki ticari faaliyetlerimiz olacak. Ama benim en büyük hayalim bu ülkede, bulunduğum Almanya'da ciddi vergiler ödeyen bir iş adamı olmak. Ben bu ülkeye vefa borcumu ciddi kazançlar ve ciddi bir vergi ödeyen vatandaş olarak ödemek istiyorum. Zafer Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? İnsan hangi alanda iş yapacağını çok iyi tespit etmeli. Gençler maalesef bu konuda yeterince yönlendirilmiyor. Büyükler bu konuda gençleri yönlendirilmeli. Eğer bir insan gerçekten başarılı olacağı sektörü ve alanı erken yaşlarda bulursa bu çok mucizevi bir etki yapabilir. Herkesin duyabileceği bir yerden seslenmek imkanı olsaydı insanlara ne söylemek isterdiniz? Işık karanlığı boğar. Bu kadar. Bu kadar. Çok güzel. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve bilgi dolu bir sohbet oldu. Önemli bir projeyi şu anda yönetiyorsunuz. Gerçekten tecrübe paylaşımı. Biz de bu konularda çok ilham alıyoruz. Tanışma fırsatı bulamayacağımız, sohbet fırsatı bulamayacağımız insanları bizim elimizin altına kadar getiriyorsunuz. Yani çok değerli bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.